Pitt, şu anda televizyonun kurtarıcısı. Yapım aşamalarında pek fazla ilgi görmeyen bir dizi olmasına rağmen, 2025'te sektörü, ödül törenlerini ve herkesin aklını adeta ele geçirdi. 2025'in en iyi yeni dizilerinden bahsederken, ER'ın Manevi Halefi ve Noah Wile'ın Emmy ödüllü dizisinden bahsetmeden geçmek mümkün değildi. Hatta Severance hayranları, Apple TV dizisinin ciddi bir rakibi olduğunu fark edince, hayran kitlesi arasında karanlık bir çekişmeye bile yol açtı. Popüler internet ifadesi "The Pitt, I love the Pitt" artık sadece bir meme olmaktan öte bir yaşam tarzı haline geldi. Bu, The Pitt'in ilk yayınlanmasından neredeyse bir yıl sonra ikinci sezonuyla olağanüstü hızlı bir geri dönüş yapması sayesinde mümkün oldu. Başarılı tıp dizisi, birkaç yılda bir görüştüğünüz eski bir üniversite arkadaşı değil, güvenilir ve tanıdık bir rutin. Bu, günümüzün yayın platformları çağında neredeyse yabancı bir kavram. Daha da iyisi, ikinci sezon, sıkıcı bir görev gibi değil, tüm doğru özelliklere sahip bir lüks gibi hissettiriyor. Pitt, formülünü sürekli taze tutuyor. Pitt'in ikinci sezonu, garip bir şekilde paradoksal bir şeyi başarıyor. Daha önce milyonlarca kez yapılmış bir şeyle, yayın platformlarındaki vasat yapımların yarattığı olumsuz izlenimi ferahlatıcı bir şekilde temizliyor. Televizyon dünyası tıbbi dramalardan yoksun değil. Yukarıda bahsedilen ER'den Grey's Anatomy'ye, Brilliant Minds'a kadar neredeyse her kanal veya yayın platformunda sahte bir TV doktoru var. Pitt'in de farklı olmaması gerekirdi. Ancak birinci sezonun gösterdiği gibi bu nadir bir durum. Pitt'in tıp draması dünyasında zirveye yükselişini destekleyen birçok unsur var. Sağlık hizmetlerinin en iyi ve en kötü yönlerinin gerçekçi tasviri, değerli karakter incelemeleri, küfür kelimesini kullanabilme ve kanlı görüntüler gösterebilme yeteneği, Grey's Anatomy'nin saçmalık havuzuna fazla kaymadan hemen önce geri çekilen mükemmel miktarda melodram ve son olarak Pitt'in 15 gerçek zamanlı bölüm boyunca gelişmesi. Pitt, zeki olduğunun farkında ve bunu kendi avantajına kullanıyor. Geçen sezonda işe yarayan unsurlar, ikinci sezonda da birkaç değişiklikle birlikte yeni bir soluk getirerek geri dönüyor. Birinci sezonun premierinden 10 ay sonra, Dr. Michael Robinovich ekibini yoğun bir tatil olan 4 Temmuz'a götürüyor. Akıl hocasının Covid-19'dan öldüğü günün yıl dönümünde çalışmak zorunda kalmadığı için, bu sezonda geçen sezona göre daha dengeli ve rahat. Ona yeniden katılan yıldızlarla dolu kadro, en iyi performanslarından bazılarını sergiliyor. Dana Evans rolüyle Emmy ödülü kazanan Catherine Lanassa, ikinci kez daha da iyi bir performans sergiliyor ve şimdi her yere korkmuş bir ifadeyle giden genç bir hemşireye akıl hocalığı yapıyor. Belki de Pittsburgh aksanıyla konuşan tek kişi olduğu için ya da Dana'nın utanmadan yüksek sesle otorite kurmasından dolayı sezonun en dikkat çekici performansı kesinlikle o. Bu, Lanassa'nın sert tavrını bir tecavüz mağduruna yardım etmek için yumuşatma konusundaki kusursuz yeteneğiyle gösteriliyor. Pitt'in yardımcı oyuncu kadrosu biraz neşesini kaybetti. Her zaman olduğu gibi The Pitt, tıp dramaları için alışılmadık olmayan zor vakaları ele alıyor. Ancak zarif bir yaklaşımla The Pitt, bu ağırlık dalgalarını melodramatiklikten uzak tutuyor. Bu sahnelerin ilgi çekiciliği, rahatsız edici gerçeklikten ve mağdurların ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklardan kaynaklanıyor. Sansasyonel kelimesi The Pitt'in sözlüğünde yer almıyor ve bunun için doktorlara ve hemşirelere teşekkür etmeliyiz. Bununla birlikte, bazı hasta odaklı alt hikayeler birinci sezondakiler kadar güçlü değil. Bunun nedeni muhtemelen bu kadar ham bir şeyi izlemenin ilk heyecanının biraz azalmış olması. Bir bebeği konu alan daha umut vadeden hikayelerden biri, birinci sezondaki sorunlu gencin hikayesiyle benzer bir tempoda ilerliyor. Hikaye birden fazla bölüme yayılıyor ve çığır açıcı hiçbir şey ortaya koymuyor. Ancak HBO Max yalnızca ilk 9 bölümün ön izleme kopyalarını dağıttı. Daha fazlasının gelmesi muhtemel. The Pitt'te hissedilen sabırsızlık duygusu, yayın platformlarının genellikle neden olduğu kısa süreli tatmin yoksunluğunun güçlü bir yan etkisi olabilir. Bu durum birinci sezonun 4 yeni üyesi için bile hissediliyor. Hepsi artık acil servisin yakın çevresine entegre olmuş durumda. Dearden'ın canlandırdığı Dr. Mel King ve Briones'in canlandırdığı Dr. Trinity Santos dışında, çoğu yeni karakterin eklenmesiyle oluşan gürültü nedeniyle geri plana atılıyor. Bu durum Fiona Dorif'in canlandırdığı Dr. Casey McKay'i ve Supriya Ganesh'in canlandırdığı Dr. Samira Mohan'ı da kapsıyor.
Birinci sezonda her birinin kendine özgü bir meselesi vardı. Örneğin Doktor Santos'un egosu çok büyüktü ama Doktor Langdon'ın bağımlılığını ortaya çıkardı. Doktor McKay ayak bileği izleme cihazının gizemiyle boğuşuyordu, Whittaker ise bir hastasının ölümüyle ağır bir yük altındaydı. Yaşadılar ve öğrendiler. Ancak bu sezonda bazılarının ne öğrendiğini anlamak zor. İçsel çatışmaları neyle mücadele ediyorlar? Bazıları için bu açık, diğerleri içinse değil. Bu yavaş ilerleyen polisiye dizinin bir belirtisi mi? Belki de geleneksel televizyon standartlarına geri dönmek zor. Yeni yüzler Dipit'e daha fazla avantaj sağlıyor. The Pitt'in kamera arkası gelişmelerini takip etmeyenler, Tracy E. Fletcher'ın Dr. Heather Collins rolüne geri dönmeyeceğini öğrenince şaşıracaklar. Doldurulması zor bir boşluk bıraktı. Ancak The Pitt, Dr. Baran Al-Hashimi ile bu boşluğu doldurmak için çok çaba sarf ediyor. Dr. Al-Hashimi kesinlikle Dr. Collins'ın yerini tutmuyor. Ancak Dr. Robbie ile olan tenis maçı benzeri dinamikleri, yazarların benzer bir enerji istediğini gösteriyor. Dr. Al-Hashimi, Dr. Robbie'nin sakin ve deneysel uygulamalarına daha katı bir alternatif sunarak onun tam tersi bir karakter oluşturuyor. Aynı zamanda üretken yapay zekanın açık sözlü bir destekçisi olarak modern tıbbın daha tartışmalı bir yönünü de ortaya koyuyor. Birçok kişi tarafından sevilmeyebilir, ancak olaylara heyecan verici bir karmaşa katıyor. Bu sezonda kadroya 2 yeni tıp öğrencisi daha katılıyor. Joy ve James. İkisi de birinci sezondaki 4 ana karakter kadar keyifli değil ve onlara gerçekten bağlanmak biraz zaman alıyor. Sonunda kendilerini buluyorlar. Ancak ikinci sezonda bu kadar çok yeni ve yerleşik karakterin daha fazla ilgi görmesiyle The Pitt'in altından kalkamayacağı bir yükün altına girip girmediği merak konusu oluyor. Olumlu tarafı ise hemşirelerin sezonun hikayesinde daha ön planda olması. Perlah ve Prenses, dizi karanlık bir noktaya geldiğinde ona çok fazla ışık katıyor. Pitt, çığır açan bir seri olma yolunda ilerliyor. The Pitt, geçtiğimiz yıl oldukça büyük bir hayran kitlesi edindi ve bunların çoğu dizinin romantik yönüne odaklanıyor. Romantizm kesinlikle Grey's Anatomy'nin müstehcen ve hayal edilemez seviyesinde değil. Ancak The Pitt'in karakterler arasındaki romantik gerilimi ne kadar gizlediği konusunda belli bir çekicilik var. Bazı çiftlere ima ediliyor, bazıları doğrulanıyor. Ancak dizi her zaman dolaylı olarak etrafından dolanıyor. X, Y ile birlikte oldu demekten korktuğu için değil, sadece bu insanların romantik ayaklarından daha önemli endişeleri var. Bu, The Pitt'in tek vardiyalı yapısının birçok güzel yönünden biri. Acil servis dışında olup biten her şey sadece sonradan akla gelen düşünceler veya geçici konuşmaların konuları. Dizi o kadar yoğun bir şekilde mevcut ki açıklayıcı bilgiler aktarmaya vakti yok. Nefes almak için bu küçük anları bulduğunda kişisel keşifler incelikle yapılıyor. Geçen sezonun olayları birçok vardiyadan sadece biri olarak doğru bir şekilde ele alınıyor. Ki bu da güzel bir detay. Elbette yapı aynı zamanda izleyicilerden bazı şeylere inanmamalarını da istiyor. Tüm bu büyük ölçekli acil durumların tıbbi olsun ya da olmasın birkaç saat içinde gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Pittsburgh Travma Tıp Merkezi de Grace Sloan Memorial kadar lanetli olabilir. Ancak The Pitt'in diğer her şeyi o kadar yerinde ki bu hatalar affedilebilir. Hikaye akıcı kamera hareketleri ve olay örgüsü geçişleriyle o kadar hızlı ilerliyor ki sanki izleyici de acil servisteki herkesle birlikte koreografiye alınmış gibi. Müziğin olmaması, Pittsburgh'ün can kurtaranlarının bitkin görünüşlerine ve acil servisin kalabalık ortamına daha fazla dikkat çekiyor. En önemlisi, The Pitt, muhteşem senaryosu ve ana oyuncu kadrosuyla konuk oyuncuların güçlü performansları sayesinde hala duygusal olarak yıkıcı. İzlemesi zor bir yapım. Ama işin gereği bu değil mi? The Pitt dizisinin ikinci sezonu 8 Ocak'ta Türkiye saatiyle 04'te HBO Max'te başlıyor.